Gökçe ile Astroloji kanalına hoş geldiniz efendim. 30 Mart 5 Nisan haftasına giriyoruz ve gökyüzü bu sefer lafı hiç dolandırmıyor. Direkt hayatımızın orta yerine böyle dalarak konuşuyor desem evet. Hadi ekran başına güzel bir yorumla, güzel bir video ile karşınızdayım. Evet, ben buradayım diyen, hani kaçamayacağımız böyle bir enerjinin kapıda olduğunu özellikle söylemem lazım, tamam mı? Yani hani böyle bakarız, belki hallederiz. Günlük hayatta çok kullandığımız terimler değil mi bunlar? İşte bunların devrinin kapandığını söylemem lazım. Artık nasıl bir hafta biliyor musunuz? Netlik haftası. Evet. Şimdi haftanın açılışını Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle yapıyoruz, tamam mı? Şimdi Gökçe Hanım, bu ne demek diyeceksiniz. İşte ben de size cevabını veriyorum. Odak noktamız tamamen değişiyor desem sizlere. Kesinlikle. Artık havada böyle asılı kalan vaatler değil, cüzdanımızdaki para, evimizdeki huzur, ilişkimizdeki sadakat ve tabii ki en önemlisi de kendi öz değerimizi konuşacağımız bir hafta başlıyor. Aslında güzel değil mi? Kim size ne veriyor? Bakın çok önemli. Hele ki yaşadığımız şu koşullarda. Bakın bunlar çok önemli detaylar. Sizden ne gidiyor? Zaman mı gidiyor, para mı gidiyor, emek mi gidiyor? Düşünsenize. Neyin içinde gerçekten mutlusunuz ya da neyin içinde kayboluyorsunuz? Artık her şey çok daha somut, çok daha gerçek bir zemine oturuyor çok şükür. Yani maskeler düşüyor denebilir. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? 2 Nisan'daki terazi dolunayı. Tam. Evet, dolunay denince işin rengi değişir mi? Bakalım. Şimdi bu dolunay meseleleri yumuşatmayacak, tamam mı? Aksine netleştirecek. Bakın. Başta zaten netleştirecek diye bir kelime kullandım değil mi? Evet, bugün de yine ana konumuz bu olsun mu? Kesinlikle. Bakın videonun ilerleyen dakikalarında da bunu çok daha net anlayacaksınız. İlişkilerde çok önemli. Ortaklıklarda, evliliklerde denge varsa güçlenir. Hayat zaten böyle değil mi? Yani sadece bu yorumu yapmama gerek yok ki değil mi? Eğer temel sağlamsa zaten yürür gider. Eğer temelinde bir sıkıntı, bir çatlak varsa haliyle de yıkılmaya müsaittir değil mi? Yoksa yani bu şimdi hani diyorum ya, ilişkilerde, ortaklıklarda, evliliklerde denge varsa güçlenir. Yoksa ne olur? Zaten o dengesizlik saklanamaz bir hale gelmez mi? Kesinlikle gözümüzün içine baka baka yok olur gider. İşte bu hafta kimseyi idare etme haftası değil. Etmeyin zaten. Gerçekten. Neyin içinde durduğunuzu fark etme haftası. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Bu dolunayın böyle her bir burca tabii özel etkilerini ve ilişkilerdeki o derin kırılma noktalarını kanalımda, bakın çok önemli, kanalımdaki ayrı videoda zaten çok detaylı bir şekilde anlattım. Olur mu? Orada her şeyi izleyebilirsiniz. O yüzden burada aynı şeyleri hani böyle tekrar etmeyeceğim. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum. Ben tabii ki açıklama kısmında da sizlerle paylaşıyorum ama videonun içinde de hemen başında da sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda bu iki güçlü etkinin haftaya nasıl yansıdığını konuşacağız. Anlaştık mı? Bir de önemli bir hatırlatmam daha var. Çok özür diliyorum. Şimdi burç yorumlarını dinlerken şunu da lütfen unutmayın. Her hafta herkesin hayatında tabii ki aynı konular çalışamaz. Zaten çalışırsa burada bir sıkıntı var demektir. Ben her burç için aynı kalıptan gitmiyorum. Zaten beni takip edenler bunu çok net biliyordur. Bu hafta gökyüzünde hangi burç için hangi alan çalışıyorsa ben tabii ki orayı detaylı bir şekilde yorumlamak zorundayım. Anlaştık mı? Hani kimi burç için böyle para öne çıkar, kimi için ilişki çıkar, kimi için kariyer, kimisi için hepsi ön plana çıkar. O yüzden hani neden benim burcumda bu konu yok demek yok. Tamam, baştan söyleyelim, anlaşalım. O hafta sizin hayatınızda hangi alanın tetiklendiğine tabii ki ben odaklanıyorum ve bunu da yükselen burcunuzla birlikte sizlere ne diyorum? Mutlaka izleyin diyorum. Tamam, bu konuyu da anlaştık ve netleştirdikten sonra devam edelim. Evet, dediğim gibi bu hafta herkes için elbette aynı geçmeyecek. Bazı burçlar gerçekten böyle fırsatı yakalayacak. Özellikle maddi konularda ve ilişkilerde gerçekten çok güzel gelişmeler yaşanacak. Hadi artık hiç uzatmayalım, biliyorum meraklandınız. Şimdi gelin burç detaylı bir şekilde bakalım. Bu haftanın kimleri kazanıyor? Kimleri dikkat etmek zorunda? Kimler kaybediyor? Hazır mısın? O halde Koç ve yükselen koçlar. Şimdi bu hafta sizin için aslında tam bir ayna haftası. Şimdi aynaya baktığımızda ne görürüz? Çok net bir şekilde kendimize yüzleşiriz değil mi? Böyle düşünelim. Terazi dolunayı da işte tam karşıt evinde gerçekleşiyor. Ne demek Gökçe Hanım karşıt ev? Evet, şu demek. İlişkiler.
bak ön plana çıkar. Ortaklıklar hiç şaşmaz. Bu alanlarda böyle kaçacak yerinin kalmadığını sana söylemem lazım. Tamam. Sana bunu yaptıran da terazi dolunayı. Ama karşıt evinde gerçekleştiği için. Bak adım adım gidiyorum. Hayatındaki o kişiyle ya da böyle hani tamam diyorsun değil mi? Yani devam edeceğim. Ama işte hani o belirsizlik böyle ara bölgeden kesinlikle çıkacağını sana söyleyebilirim. Tamam mı? Hani böyle o kararsızlığın bir türlü netleşememe halin bu dönemde işlemiyor. Yani çok net bir şekilde bu sorunu çözüyorsun. İş ortaklıklarında ise böyle kararların masaya böyle açık açık geleceğini söyleyebilirim. Hani kimin ne niyeti varsa yanınızda olduğunu böyle çıplak göze göreceksiniz ya da karşı tarafınızda olduğunu. Hani sizi desteklemediğini. Ama güzel haber de şu. Şimdi yönetici gezegeni biliyorsun Mars. Mars'ın yanına da Venüs desteği geliyor. Ha desteği aldın. O zaman ne oluyor? Şimdi Venüs boğaya geçerken de cebini ısıtmaya başlıyor. Evet bu hafta zirveye çıkıyorsun. Beklediğin ödemeler geliyor. Cebin ısınıyor. Hadi bakalım hayırlı olsun, güle güle harca güzel günlerde. Yani aslında net bir şey yine söylemem gerekirse kendi değerini gerçekten fark ettiğin o an var ya, işte doğru kararı böyle hani tereyağından kıl çeker deriz ya, bak o şekilde vereceksin. Senin için aslında hani böyle kafanda büyüttüğün yapamam edemem dediğim şey aslında o kadar basit ki. Kural şu: kendi değerini fark ediyorsun. Ben yaparım, ben biliyorum, ben güçlüyüm. Tamam. Bunu dediğin anda ne varsa karşındaki sorun onu böyle tereyağından kıl çeker gibi hallediyorsun ya da ne yönde karar vereceksen net bir şekilde veriyorsun. Ve sevgili boğa ve yükselen boğa, bak hazır ol. Direkt söylüyorum, hazır ol, hazır ola geç. Sahne ışıkları tamamen senin üzerine dönüyor. Yönetici gezegenin Venüs kendi evine, yani senin burcuna geçiyor. Evet, şimdi bu hafta tabii ki senin için aslında şöyle demem daha doğru olur. Hem ruhun hem dış görünüşün o kadar güzel parlıyorsun ki, parlıyorsun sevgili boğa ve yükselen boğalar. Girdiğin her ortamda ne oluyor biliyor musun? Ben buradayım diyorsun. Yani sen demene bile gerek yok biliyor musun? Yani senin böyle bir şey demene de gerek yok. Girdiğin anda gözler sana çevrilecek ve bu ifade senin için kullanılacak. Ama dikkat! Şimdi terazi dolunayı biliyorsun arka planda ne yapar? İşleri biraz böyle karıştırır, sever. Günlük rutinlerin her zaman olduğu gibi senin de var. İşte iş tempon haliyle ve çalışma arkadaşlarına olan böyle bir denge sorunu, tamam mı? Böyle bir masaya hafiften çıtır çıtır geliyor. Bu tempo beni nereye götürüyor? Ya da ne bileyim işte hangi angarya işi boşuna sırtlanıyorum? Vardır ya senin böyle kelimelerin ve böyle tavırların. İşte bunları diyerek çok radikal bir temizlik yapacaksın biliyor musun? Kesinlikle söylüyorum. Ha bunu yapmanız gerekir mi? Yapın. Bak destekliyor. Bu hafta sizi destekliyor. Bu temizliği yapın. Gereksiz detayları, angaryaları atın. Yüklerinizi atın. Seni gerçekten ileriye taşıyacak olan şey ne biliyor musun? Lüksünden ve konforundan ödün vermeden seni yoran o eski çalışma düzenini böyle elinin tersiyle bir it. Bak neler oluyor. Kendini azıcık şımart, olur mu bu süreçte? Ama tabii ki o işteki pürüzleri de lütfen çözmeden bırakma. Hani ben şimdi burada böyle söyledim, bir gaza gelip de ah Gökçe Hanım ne güzel söyledi, her şey elimin tersi itiyorum, tıkır tıkır işler yoluna giriyor deme. O ufak tefek çapaklar var ya, pürüzlerini temizle. Onları zaten çözümlediğin takdirde diğer kısımlar sana çok net bir şekilde akacak. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta senin için biraz stratejik geri çekilme haftası. Ben zaten bunu uzun zamandır yapıyorum biliyor musunuz? Ara ara kendi hayatımdan da sizlere gerçekten böyle önemli tüyolar ve notlar da veriyorum. Yani bunu yapın. Gerçekten ihtiyaç duyuyorsunuz. Emin olabilirsiniz. Ruhunuz ve bedeniniz böyle çığlık çığlığa diyor. Ya benim en azından öyle. Venüs boğaya geçerken seni biraz böyle kalabalıklardan uzaklaştırıp kendi içine, o huzurlu alanına çekebilir. Ben zaten başladım neredeyse diyorum ya sizlere hep videolarımda. Çok uzun zamandır kendi iç dünyamda gerçekten huzuru buldum diyebilirim. Herkese cevap yetiştirmek yerine kiminle ne konuşacağını seçmeye başlayacaksın. Bak bunlar çok önemli şeyler. Fakat haftanın aslında asıl bombası ne biliyor musunuz? Aşk ve keyif alanında patlayan terazi dolunayı. Tam. Şimdi flört mü ediyorsun? Olur tabii ki, yani çok normal değil mi? Bu işin adı ne oluyor biliyor musun? Bu hafta konuyor. Evet. Hobin mi var? Ne yapıyorsun biliyor musun? Artık bunu profesyonelliğe dökme kararı alıyorsun. Evet, çok net söylüyorum. Eğer hayatında biri yoksa bu dolunay sana ne istediğini bak öyle bir verecek ve netleştirecek ki boş vakit harcamayı bırakacaksın.
Bak bizim için çok güzel ve verimli bir hafta. Seni bu hafta en çok destekleyen şeyin ne olduğunu bana sorarsan söyleyeyim mi? Sana gerçekten keyif verdiğini anlaman. En çok zorlayansa o kafandaki hani bitmek bilmeyen, ikizlerin öyledir. Yani ben biraz takıntılıyımdır, ne yalan söyleyeyim. Böyle o acabalar, keşkeler, öyle miler, böyle miler vardır ya. İşte bunlar tabii ki olacak. Hani bu kafandaki bitmek bilmeyen acabaların olacak. Ama ben sana ne diyorum bu hafta biliyor musun? Kendime de ve size de naçizane. Ya o sesleri bir sustur. Bu hafta lütfen bunu yap. O sesleri susturduğun takdirde ne olacak biliyor musun? Dolunayın ışığına o kadar güzel bakacaksın ve alman gerekenleri de zaten alacaksın. Nokta. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, senin için bu hafta mesele aslında tamamen temeller. Evet. Temeller. Senin için anahtar kelime bu. Terazi dolunayı ev, aile ve yuva alanını tabii ki çok tetikleyecek. Hatta öyle bir tetikleyecek ki hani evin içindeki o meşhur denge ya kurulacak biliyor musun? Ya da o düzen, çok özür diliyorum ama tamamen değişecek. Aslında şimdi burada hani üzülüyorum derken böyle yanlış bir ifade kullandım. Yani aslında biz biraz da korkuyoruz biliyor musunuz? Bu yenilik kelimesini duyduğumuz zaman. Hani ya kurulacak ya değişecek. Belki bu değişim için gerçekten doğru bir zaman. Neden bunu düşünmüyoruz değil mi? Biraz bakış açımızı değiştirmek sanıyorum daha güzel olacak. Şimdi taşınma planı vardır belki. Tamam mı? Aile içi mirastır. Bak bunlar önemli konulardı. Ya da ne bileyim çok önemli bir karar almak isteyenler vardır. Hani beklenen o netleşme anı vardır ya. İşte bunların anı geldi çattı. Bir yandan evin içindeki bu hareketlilik, diğer yandan işte Venüs boğaya geçiyor. Sosyal çevrenin biraz canlandığını söyleyebilirim. Arkadaşlarının böyle ne bileyim seni dışarı çağıracak olması, hani belki o bulunduğun ortamdan bir tık seni uzaklaştırmak isteyecekler. Yeni gruplara gireceksin, yeni ortamlar. Bak bunlar senin için aslında işte değişim dediğim şey burada yatıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bir tık daha böyle bakış açını değiştireceksin. Yeni ortamlar, yani yeni planlar, yeni kararlar alacaksın. Lütfen bunları almaktan korkma. Ama yine bir amayla devam edeyim. Şimdi burada aslında büyük bir ikilem de seni bekliyor diyebilirim. Şimdi ne diyeceksin Gökçe Hanım bu? Şimdi bir yanın ne diyecek biliyor musun? Evdeki o meseleyi çözmek istiyorsun. Herhalde yani kimse istemez değil mi? Hani öyle çözümsüz kalmasın, bir de evden bahsediyoruz. Diğer yanında ne diyecek biliyor musun? Dış dünyada parlamak istiyorum diyecek. Hadi buyur. Şimdi ikisinin ortasını nasıl bulalım? İşte bu hafta seni en çok zorlayan şey iki taraf arasında kalmak olacak. Tercih de mümkünse sen yap artık yani. Şimdi ben buradan ne diyeyim? Yok evi seç, yok dış dünyaya bak. Tabii ki şimdi bunun kararını siz vereceksiniz. Ben ana başlıkları sunuyorum. Anlaştık mı? Ama şunu da unutma. Ya gerçekten böyle nerede mutlu olduğunu biliyorsan, hani bu anı seçtiysen zaten o karmaşa ne olur biliyor musun? Bıçak gibi kesilir gider. Her şey senin bedeninde, ruhunda, kalbinde. Birazcık odaklan, olur mu? Geldik aslan ve yükselen aslanlara. Şimdi bu hafta daha çok aslında sizler için ne var biliyor musunuz? Hareket var, iletişim, yakın çevre konuları üzerinden çalışıyor. Şimdi terazi dolunayının özellikle böyle konuşmalar, mesajlar ve anlaşmalar tarafında bir netlik getirdiğini de en baştan söyleyeyim. Beklediğin bir haber gelebilir ya da ne bileyim hani uzun süredir böyle çok sürüncemede kalan konular vardır ya, hepimizin hayatında yok mudur? Bizim de mesela şu an beklediğimiz bir belirsiz bir durum var mesela, hani ne olacak ne bitecek. İşte sizde bu dönemde gerçekten böyle sürüncemede kalan konular varsa ve uzun süredir hani netlik kazanmasını bekliyorsunuz, bu konunun böyle bir anda gerçekten şaşıracaksınız. Sonuçlandığını görebilirsiniz. Evet, yorumlara da bekliyorum mutlaka. Kardeşler, bakın yakın arkadaşlar ya da işle ilgili böyle sürekli hani iletişimde olduğun biriyle aranda denge de netleşecek. Hani daha öncesinde böyle bir sorun yaşamışsındır, bir sıkıntı yaşamışsındır. Hep kafanda böyle bir acabalar, soru işaretleri vardır. İşte bu dönemde bu dengenin netleşeceğini de göreceksin. Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte evet kariyer tarafında gerçekten dikkat çekmeye başlıyorsun. Bu bir terfi olabilir, görevinde bir değişiklik olabilir. Belki ne bileyim küçük bir miktar bir iyileştirme olabilir maaşınla ilgili. Evet bu rahat ama hani bir de şöyle söylemem lazım. Sorumlulukla gelen bir görünürlük. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sana böyle evet çok rahat gibi görünecek ama bunun altında da tabii ki bir sorumluluk olacak. Dolayısıyla da bunu bilerek kabul etmen senin için daha hayırlı olur, tamam mı? Yani yaptığın işin karşılığını gelir ama aynı zamanda da senden daha net bir duruş beklendiğini de, evet daha güzel bir cümle oldu, beklendiğini de unutmaman gerekiyor. Bu hafta aslında seni destekleyen şeyin ne olduğunu söylemem gerekirse doğru zamanda doğru sözü söylemek olacak, biliyor musun? Zorlayan taraf da var. Evet bunu da bir cümleyle böyle atlamak istemedim. Zorlayan tarafınsa
kontrol edemediğin gelişmelere böyle sabırsız bir şekilde tepki vermen olur. Tamam mı? Yani burada biraz daha böyle sakinliğini koruman gerekiyor. Küçük bir not. Evet sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu hafta para, kazanç ve kendi değerini sorgulama teması senin için çok net çalışacak. Terazi dolunayı böyle senin için gelir gider dengesini önüne koyuyor. Bir süredir vermiş olduğun emeğin karşılığını alıp almadığını daha açık bir şekilde görmeye başlayacağın bir dönem diyebilirim. Yani bunu şimdi hemen bir iş ve para olarak mı yorumlayalım? Ya tabii ki olabilir. Şimdi hepimizin hayatında paranın ne kadar önemli olduğunu tabii ki biliyoruz. Hele şu son dönemlerde yaşadığımız şeylere baktığımızda çok çok daha değerli. Tabii ki bunu bir iş olarak değerlendir. Bir projen vardır kafanda. Böyle de değerlendirebilirsin. Ya da tamamen bunlardan bağımsız kendi kazancınla ilgili bir konu olabilir. Yani herkes bir yerde çalışmıyor ki, kendi işini yapan bir sürü insan var, değil mi? Şimdi bakın ben de böyle değil miyim? Yani beklediğin bir ödeme ya da sonuç varsa işte bu haftanın netleşeceğini sana çok net söyleyebilirim, tamam mı? Yani beklediğin bir ödeme ya da bir sonuç, herhangi bir şey bu, anlatabiliyor muyum? Bir belge olabilir bir yerden, anlatabiliyor muyum? Bir vize başvurusu olabilir. Bunlar bak netleşecek. Venüs'ün zaten bu aya geçmesiyle birlikte ufkunun da genişlediğini çok net göreceksin. Tamam mı? Bu eğitim olur, seyahat olur, yeni bir plan, proje, ya ben bunu bir deneyeyim dediğin bir alan gündeme gelecek. Ya güzel şeyler bunlar. Belki böyle farklı bir şehir deneyimlemek isteyebilirsin. Bulunduğun şehirden memnun değilsindir, ülkeden memnun değilsindir, bilemiyorum ki. Yani farklı bir iş modeli, değil mi? Sürekli hep aynı işi yapmaktan keyif almıyorsundur. Farklı bir iş modeli denemek istiyorsundur. Ya da hiç düşünmediğin bir fırsatın kapını çaldığını da görebilirsin. Bu hafta seni böyle ileriye taşıyan şey ne biliyor musun? Bu kadar yorum yaptıktan sonra söyleyeyim mi? Kendini küçük tutmamak. Bak bu çok güzel bir cümle. Kendini lütfen bu kadar küçük görme. Sen yapabilirsin, tamam mı? Zorlayan tarafında tabii ki var. Garanti olmayan şeylere lütfen fazla temkinli yaklaşma. Anlaştık mı? Yani eminsen bir işten, neyse bu artık, altını sen doldur. Lütfen emin olduğun bir şeye tabii ki adımını at, ama garanti yoksa, emin değilsen olduğu gibi böyle yerinde kalıyorsun. Ne bir adım ileri ne bir adım geri, anlaştık mı? Evet, geldik benim güzel dengeli burcuma. Terazi ve yükselen teraziler. Bu hafta sizin için aslında nasıl biliyor musunuz? Dolunay evet burcunda gerçekleştiği için hayatında böyle bir süredir devam eden bir konu artık sizde de netleşiyor. Zaten konumuzun ana başlığı bu haftanın netlik, değil mi? İlk başta da söylemiştim ama hani kaçıranlar vardır, videonun belki burasından yakalayanlar vardır, söyleyelim. Bu bir ilişki de olabilir, bir karar olabilir ya da böyle tamamen kendinizle ilgili bir farkındalık olabilir. İnsanların size bakışı, sizin böyle kendinizi nasıl ortaya koyduğunuz bu hafta biraz değişecek, biliyor musunuz? Evet. Şimdi Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte para ve paylaşılan kaynaklar tarafında da bir hareketin başladığını söylemem lazım sizler için. Ne bileyim, mesela eşinin geliri olabilir, ortak kazançlar olabilir ya da böyle bir yerden gelen destekler de gündeme gelebilir. Yani bu ne olabilir? Aileden bir destek olabilir, değil mi? Evet. Ama aynı zamanda da kim ne veriyor, ben ne alıyorum dengesi bak burada çalışacak. Yani bu denge aslında sizin için olumsuz değil, tamam mı? Bu aslında güzel. Yani sizin burada çok net bir karar vermeniz lazım. Maddi manevi, sadece maddi olarak bakmayalım, olur mu bu kısma? Siz hayatta, etrafınızda, eşinizle, akrabalarınızla, ailenizle, en yakınlarınızla yani ne veriyorsunuz? Tamam mı? Karşılığında ne alıyorsunuz? Çok değer verirsiniz, çok korur kollarsınız ama karşılığında maalesef bunu, bırakın bu kadar görmeyi, çok değersiz gibi hissettiğiniz duygular da yaşayabilirsiniz. Tamam, bu hafta böyle bir dengede. Hani kim ne veriyor ama ben ne alıyorum dengesi burada devreye giriyor. Bunu maddi olarak da değerlendirin, manevi duygular altında da değerlendirin. Bu hafta size aslında destekleyen şey çok net, biliyor musunuz? Kendini geri çekmeden, yine söylüyorum, çok önemli bir kelime bu. Net duracaksın, tamam mı? Net durduğun takdirde o zorlayan taraflar ne olursa olsun, yani kimseyi de memnun edemeyeceğin için bence de hiç bu toplara da girme. Bak senin için kritik bir hafta, tamam mı? Biraz böyle duygusallık da ön plana çıkmış anladığım kadarıyla. Dolayısıyla tavrını belli et, kendini de geri çekme.
Tamam mı? Yanlış anlaşılmasın. Zorlayan tarafsa yine söylüyorum herkesi memnun etmeye çalışma kardeşim. Kimseyi memnun edemezsin. Çok net, acı ama gerçek. Konuyu hiç bölmek istemiyorum ama hemen küçük bir hatırlatma yapıp çıkacağım. 2 Nisan Terazi burcundaki dolunay videomu lütfen izleyin, tamam mı? Ve yorumlar kısmında da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Geldim sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bu hafta biraz böyle içe dönüksünüz, biliyor musunuz? Ama sizin için önemli bir süreç. Evet, terazi dolunayı sizin arka planınızda kalan alanı tetiklediği için evet, bazı şeyler böyle dışarıdan değil de içeriden fark edeceksiniz. Ben zaten her zaman söylüyorum, dışarıdan ne gelirse gelsin, iyi ya da kötü, hiç önemli değil. Sen içini dik, sağlam tutarsan hiçbir şekilde yıkılmazsın. Her şey içten, tamam mı? Farkındalık da içten, duygular da içten, değil mi? Yani içten o farkındalığı başlattığın anda zaten bambaşka bir gözle bakıyorsun. Böyle bir insanla ilgili gerçek düşüncen, bir ortamla ilgili hissin ya da ne bileyim hani böyle uzun süredir içinde tuttuğun bir konu vardır ya, bu konu netleşebilir. Ya kötü değil. Eğer sonuçlanacaksa olsun, değil mi? Bu böyle dışarıdan büyük bir olay gibi görünmeyebilir, tamam mı? Ama senin içinde gerçekten ciddi bir karar yaratacak. İşte az önce de dedim ya, farkındalığın başlıyor. Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte ilişki tarafında da hareketlenme başlıyor diyebilirim. Hayatına yeni biri girebilir ya da var olan bir ilişkin daha ciddi bir noktaya taşınabilir. Yani ne bileyim, bir resmiyete dökülmeden önce bir yüzük takılabilir, isteme olabilir ya da evlilik kararı da alınabilir. Ama burada yüzeysel şeyler çalışmayacak. Tamam, baştan böyle anlaşalım. Yani yüzeysel şeylerin bu süreçte çalışmayacağını söylemem lazım. Burada asıl temel şey ne, biliyor musun? Karşılıklı güven ve her zaman olduğu gibi tabii ki dürüstlük, netlik arasında gerçekleşecek. Evet, bu hafta seni destekleyen şey, bak, tamamen İç sesini dinleyeceksin, tamam mı? İç sesini o kadar ciddiye al ki bak, bu hafta lütfen bunu yap ve dene. Yorumlar kısmına da yazacaksın zaten, eminim. Zorlayan tarafınsa bildiğin gerçeği ertelemek. Yapma şunu. Sen neyin ne olduğunu gayet net bir şekilde biliyorsun. Bunu biliyorsun. İç sesinde dinlediğin zaman bu hafta seni kim tutar? Hiç kimse. Yay ve yükselen yaylar. Bu hafta sosyal çevren, arkadaşların ve içinde bulunduğun ortamlar üzerinden böyle güzel bir hafta yaşıyorsun diyebilirim. Terazi dolunayı işte tam da bu alanda çalıştığı için hani kiminle aynı yolda yürüdüğün, bak bunlar çok önemli şeyler. Kiminle sadece bir alışkanlıktan devam ettiğin kısımlar çok net bir şekilde böyle gözler önüne serilecek. Ya açık bir halde bileceksin bunları. Zaten biliyordun da artık hani sen üstünkörü böyle geçiştiriyordun. Yok, bu sefer öyle olmayacak, tamam mı? Açık hale gelecek. Bir davet, bir organizasyon, yaylar severler böyle şeyleri, değil mi? Gezmeyi severler, evet. Ya da bir proje içerisinde böyle ben burada gerçekten var mıyım sorusunun gündeme gelebileceği bir hafta ve bir süreç. Bazı insanlara böyle mesafe koyabilirsin. Bazıları ise böyle daha güçlü bir bağ kurma ihtimalinde yüksek. Evet, eşim de bir yay olduğu için bu kısmı çok beğendi, böyle yapıyor. Evet, bazı insanlara mesafe lütfen koyun. Aman kırılır mı, aman üzülür mü demeyin. Sonra kim üzülüyor biliyor musunuz? Emin olun siz üzülüyorsunuz. Gerek yok. Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte gündelik hayatın tempon tabii ki biraz böyle düzene girmeye başlıyor, tamam mı? Çalışma ortamında böyle daha rahat bir akış yakalayacaksın. Ya da ne bileyim hani böyle işini daha da kolaylaştıracak kendince bir sistem kurabilirsin. Bu hafta aslında seni destekleyen şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Bak, çok net. Doğru insanlarla bir arada olmak. Bunlar gerçekten çok önemli. Ve zorlayan tarafında tabii ki seni böyle aşağı çeken ortamlarda, insanlarla lütfen arana mesafe koy diyorum, tamam mı? Evet, senin için gerçekten önemli bir hafta yay. Yani demek ki insani ilişkiler tarafında biraz sorgulayacaksın kendini. Böyle bir hafta aslında güzel bir hafta diyorum ya her zaman. Sizi zorlayan ne varsa, kim olursa olsun mesafenizi koyun. Sizden önemli kimse değil, emin olabilirsiniz. Ve geldim sevgili Oğlak, yükselen Oğlak. Bu hafta kariyer ve yön konuları sizin için ön planda olacak, biliyor musunuz? Daha belirleyici olacak. Terazi dolunayı böyle tam tepe noktanı etkilediği için iş hayatında yapmış olduğun bir şeyin sonucunu böyle görünür hale getirebilir. Görüşme, teklif, gelişmeler olabilir. Seni hani böyle yeni bir pozisyona taşıyabilir, biliyor musun? Ya güzel aslında bu. Ya da bulunduğun yerde kalıp kalmama konusunda karar verdirebilir.
Ya belki iş yerinde mutsuzsundur, istifa etmeyi düşünüyorsundur da ama bir türlü hani karar veremiyorsundur. Ya da kalıp böyle acaba acele etmesem mi gibi. Anlatabiliyor muyum? İşte buradaki kararı sen en net bir şekilde vereceksin. Yani bu görüşmeyi, teklifi ya da gelişmeyi ya da yeni bir pozisyona taşımayı sen değerlendireceksin. Aynı şekilde bulunduğun yerde kalıp kalmama konusunda da yine kararı sen vereceksin. Ama emin ol, netleşeceksin. Yani olumlu ya da olumsuz bir şekilde karar vereceksin. Üstlerin olan ilişkilerde bak buralar önemli, tamam mı? Denge konusu çalışacak. Yani senden beklenen böyle senin verdiğin arasında bir fark varsa, tamam mı? Bu da belirgin bir şekilde patronunun gözünde güzel bir şekilde netleşecek, tamam mı? Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte evlilik ya da uzun süreli böyle ilişkilerin daha sakin, daha yapıcı bir süreçte başladığını ve böyle de devam edeceğini söyleyebilirim. Partnerin aranda böyle iletişim güzel. Yani sakin sakin devam ediyor. Birlikte daha fazla zaman geçirmek isteyeceksin. Ne bileyim işte ortak planlar yapabilirsin. Bunlar oldukça ön plana çıkacak. Ev içinde de aslında huzurlu bir atmosfer kurma isteği var, biliyor musun? Evet, güzel. Hani küçük ama böyle değerli adımlar, ilişkiyi toparlayan ya da güçlendiren böyle etkiler yaratacak. Çok güzel. Ama burada ne var biliyor musun? Hani sadece ortamı yumuşatmak için değil de gerçekten birbirinize ne kadar güven verdiğinizi ve bu ilişkinin aslında ne kadar sağlam bir zeminde olduğunu test edeceğiniz bir dönem diyebilirim. Biraz ilişkiler konusunda sizi zorlayacak gibi, aslında zorlamayacak. Yani karar vermenizi daha da kolaylaştıracak diyebilirim. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, bu hafta bakış açını değiştiren gelişmeler gündeme gelebilir. Neymiş ki acaba bunlar? Ben de merak ettim. Terazi dolunayı senin böyle uzaklar, eğitim ve hayat yönü alanını biraz etkileyecek. Bir planın yön değiştirebilir, bir seyahat netleşebilir ya da böyle uzun zamandır düşünmüş olduğun bir konuda ya tamam artık ben bunu yapıyorum dediğin böyle net kararlar alabilirsin. Bak, böyle cümleleri kurabilirsin. Özellikle böyle farklı bir yer varsa kafanda, farklı bir ortam ya da yeni bir bilgi alanı, tamam mı? Bak, bu alanlar seni çok güzel çekecek, mıknatıs gibi. Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte ev ve yaşam alanın oldukça ön plana çıkıyor. Evle ilgili böyle bir düzenleme, taşınma fikri ya da ne bileyim aile içinde böyle huzurlu bir ortam kurma ihtiyacın artabilir. Bu hafta aslında seni destekleyen en güzel şey ne biliyor musun? Çok net söylüyorum. Açık olacaksın, tamam? Zorlayan tarafında elbette var. Alışmış olduğun düzenin dışına çıkmakta direnmek. Hep böyle yapıyorsun sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Neden? Yani evet, bir konfor alanın var, biliyorum. Bu konfor alanına seni böyle çıkartmak, onun dışına çıkartmak gerçekten deveye hendek atlatmak kadar zor diyebilirim. Bunu bu hafta dene derim, olur mu? Çünkü bu seni gerçekten zorlayacak bir alan, tamam mı? Alıştığın düzenin dışına çıkmakta direnmeyeceksin. Teslim ol, bir dene, ne kaybedersin, değil mi? Ve geldik son burcumuza. Sevgili Balık ve yükselen Balık. Bu hafta maddi konular ama özellikle de paylaşılan kaynaklar üzerinden çalışıyor. Terazi dolunayı işte borçlar, alacaklar, ortak paralar gibi alanlarda size bir netlik gösterecek. Beklediğin bir ödeme sonuçlanabilir ya da ne bileyim böyle bir finansal konuyu artık çözmek zorunda kalabilirsin. Çünkü bunu çözmek istiyorsun artık, kafanı ne zamandır kurcalıyordu. Aynı zamanda duygusal olarak da bir bağın içinde ne kadar yük taşıdığını da fark ettiğin bir süreç, biliyor musun? Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte iletişim trafiğinin arttığını söyleyebilirim. Daha fazla görüşme yapacaksın, daha fazla konuşma var. Böyle kısa kısa yolculuklar var, yeni tanışmalar da gündeme gelebilir. Bir fikir, bir teklif ya da böyle küçük bir konuşma beklediğinden daha büyük bir kapı açacak, biliyor musun? Evet, bu hafta böyle seni destekleyen şeyin aslında iletişim kurmak olduğunu söyledim az önce ama bir kez daha altını çizeyim. Zorlayan tarafsa ne biliyor musun? Böyle içinden geçenleri söylemeden karşı tarafın anlamasını beklemek. Evet, işte balıkların da en önemli özelliği de bu. Hep beklersin karşı taraftan ama bilemeyiz ki, değil mi? Yani sen azıcık böyle ipucu ver. Böyle bir konu başlığını böyle bize hafiften bir çıtlat ki burasıymış deyip biz de ona göre adım atalım. Sen söylemiyorsun, içinde tutuyorsun. Karşı tarafın anlamasını bekliyorsun. Hele bir de anlayışsız biri ise eyvahlar olsun. O yüzden bu hafta evet senin gerçekten böyle çok zorlayacak bir hafta değil. Ödemelerin geliyor ama duygusal kısmın her zaman devrede olduğu için işte içinden geçenleri lütfen artık, biliyorum kırmak istemiyorsun ama bunu kırmadan da sen yapabilirsin sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Evet, bu hafta gökyüzü sana çok net bir şey söylüyor. Nerede durduğunu bil ve ona göre hareket et.
daha ne desin. İlişkilerde de, para konularında da artık daha gerçekçi bakabildiğin bir dönemdesin diyor. Doğru yerdeysen zaten bunu çok net hissedersin ama böyle içini huzursuz eden bir şey varsa onu da görmezden gelmek sanıyorum bu hafta çok da kolay olmayacak bizler için. Eğer bu yorumlar sende de böyle bir yerlere dokunduysa lütfen yorumlara yaz, olur mu? Sen bu hafta hangi konuda karar vermek zorundasın? Çok merak ediyorum. Hadi birlikte bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.